Özet tablo ile ilgili genel tanımları aldıktan ve bir tablonun özetinin oluşturulabilmesi amacıyla gerekli şartları öğrendikten sonra artık geçelim pivot table'ın oluşturulmasına. Yine özet tablo 1 isimli örnek tablo üzerinden devam edeceğiz. Bir tablonun özetinin oluşturulabilmesi amacıyla tablonun tamamını seçili hale getirdikten sonra ki büyük tablolarda bu işlem zahmetlidir, dolayısıyla tablonun tamamını seçmemize gerek kalmadan tablomuz içerisinde bulunan herhangi bir hücreye tıkladıktan sonra ekle sekmesinin en solundaki tablolar bölümünde yer alan pivot table komutunu kullanıyorum. Karşımıza pivot table oluştur penceresi gelecektir. Bu pencerede ilk olarak pivot table'da kullanacağımız tabloyu veya aralığı seçmemiz istenir. Bu amaçla yine tablonun içerisine tıklamış olduğumuz için şu anda bizim var olan tablomuzun tamamı, dikkat ederseniz, yürüyen ışıklar içerisine alınmış durumdadır. Ancak tablolarınızda aralarda boş satırların bulunması durumunda Excel'in yaptığı bu tablo tahmin işlevi geçerli olmayabilir. Bu gibi durumlarda sizin tüm tabloyu baştan sona fareyle ya da pratik klavye seçim işlemleriyle seçili hale getirmeniz gerekir. Kullanacağımız tablo ya da aralığı seçtikten sonra alttaki Pivot Table raporunun yerleştirilmesini istediğiniz yeri seçin bölümüne geçiyorum. Bu tablo için Pivot Table nereye oluşturulsun? Ki iki seçenek karşımıza çıkacak. Yeni bir çalışma sayfasını seçebilir ya da var olan sayfalarda şu aralığa Pivot Table oluşturulsun diyebiliriz. Genellikle tercih edilen yöntem yeni boş bir çalışma sayfasında pivot ile çalışmaktır. Dolayısıyla yeni çalışma sayfası seçeneği işaretli kalacak. Kısacası özel durumlar hariç genellikle Pivot Table komutunu tıkladığımızda karşımıza gelecek olan Pivot Table oluştur penceresinde çok da fazla bir değişiklik yapmamıza gerek kalmaz. İstediğimiz ayarlamaları yaptıktan sonra tamam komutunu kullandığımızda kaynak olarak kullandığımız çalışma sayfasının sol tarafına yeni bir sayfa eklenecek ve bu sayfada artık Pivot Table'ımızla çalışmaya başlayabileceğiz. Kısaca tekrarlamak gerekirse, bir tablonun pivotunu oluşturmak için en pratik yöntemle tablo içerisindeki herhangi bir hücreye tıkladıktan sonra ekle sekmesi, tablolar bölümünde yer alan Pivot Table komutu, tablo aralığım zaten Excel tarafından doğru tahmin edilmiş, raporun yerleştirilmesini istediğim yer yeni çalışma sayfası ve tamam komutunu kullanmam yeterli. Oluşturulacak olan yeni sayfada artık pivotla çalışmaya başlayabiliriz.